Arkadaşlar selam. Bugün tufting'e başlıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi başıma gelen bazı şeyleri anlatmak istiyorum öncelikle. Ben bu tufting'i internette daha böyle görüyordum işte. Bildiğiniz punch'ın tabancalısı. Ama asla adını falan bilmiyordum. Güzel falan diye böyle bakıyordum ama hani bir şekilde bir yerde adının tufting olduğunu öğrenmiş bulundum. Sonra baktım, başladım araştırmalara. Hemen böyle konuya girdim lap diye. Ama güzel böyle olması. Baktım, araştırdım bayağı böyle bir. Hiçbir yerde satılmıyor Türkiye'de. Sonra Amazon Türkiye sitesinde hemen bir satışını gördüm. Ve ben dayanamadan çat diye satın aldım. Hani sen bir dene, yapabilecek misin, sevecek misin? Yok. Direkt beğendim. Çat diye böyle bir paket vardı arkadaşlar. Bu arada tufting makineleri ikiye ayrılıyormuş. Bunu da ben satın aldıktan, yani ürün bana geldikten sonra öğrendim. Bir cut pile diye geçiyor. Yani keserek, aslında en güncel videoların olduğu bu cut pile. Bir de loop pile varmış. Loop pile'da böyle punch'ın daha uzun fiyonklar atanı. Bendeki makine cut pile. Bu arada sonradan bunu aldıktan sonra böyle evimde küçük bir kare tahta parçası vardı. Onunla yapabilir miyim acaba dedim. Bu arada da internetten araştırmalarım doğrultusunda bana tufting kumaşının cendere kumaşı olduğu söylendi. Şimdi bir de tahtam var ama üzerinde çıtam yok. Kumaşım var, tufting makinem var, yünleri var. Hemen başlamalıyım yani ben, çünkü hemen ona başlamam gerekiyor diye düşündüm. Sonra aldım bir güzel. O kumaşı bayağı zımbaladım tahtamın üzerine. Sonra ipimi de geçirdim makinama. Makinamdan başladım arkadaşlar. Yapabileceğime inanıyorum ya. Hemen başladım, bir baktım olmuyor. Böyle delik döşük, işte kumaş deliniyor. Zımbayla yaptığım için muhtemelen çok iyi geremedim. Sonra baskı uygulayarak yapmam gerektiğinin bilincinde değildim. Neyse, sonra yine internette dolaşırken bunun bir workshop'ını buldum. Sağ olsun Hello Market, Gülcan Hanım bana çok yardımcı oldu. Hemen bir workshop'a katıldım. Workshop'a gittim. Workshop'tan önce bu arada internette çok fazla video izledim ama yani Türkiye'de satılmadığı için ve Türkler arasında çok yaygın olmadığı için çok fazla aslında bir delile ulaşamadım. İşin ehlinden öğreneyim ben dedim ve Gülcan Hanım da sağ olsun Tekirdağ'da oturmasına rağmen İstanbul'a workshop yapmaya geliyormuş. Atölyesine gittim. Meğer cendere kumaşı arkadaşlar sadece arka kapamaya kullanılıyormuş ya da böyle eliniz alıştıktan sonra çok profesyonel olduğunuz zaman uygulanabilecek bir kumaşmış. Benim bir de tahtam küçücük, ayakları yok. Ben yerde böyle yatarak yapmaya çalışıyorum falan. Yani az kalsın vazgeçecektim. Neyse atölyeye gittim. Atölyede öğrenmem gereken birçok şeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Şimdi de böyle büyük bir, artık gördüğünüz gibi, buna ne diyeyim, tufting kasnağım oldu. Bunu da sağ olsun komşum Yakup abi yaptı. Böyle ben tufting diye başının etini yerken kendi eşimin, sonra dedi ki tamam gel yapalım dedi. Sonra tabii ben şu anda orijinal tufting kumaşları, bu arada arkadaşlar, gri dokuma kumaşı olarak geçiyor. Beyazı da var ama dokuma kumaşı. Bir de özel bir kumaş, yani her yerde bulabileceğiniz bir kumaş değil. Ben onların siparişini verdim. Lakin ben durur muyum? Bu arada bu da jüt kumaş. Bundan da yapılıyor ama o kadar ağır bir kokusu var ki ve böyle kaşındırıyor, her yere dökülüyor falan demeden ben bunu yapmaya başlayacağım dedim. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın, tahtaların etrafı çivili. Kumaşı böyle onlara geçiriyorsunuz. Öyle zımbayla falan uğraşmayın çünkü olmuyor da zaten, atıyor, esniyor kumaş belli bir süre sonra. Bakın evdeki kumaşım şu anda yetişmedi. Yani tam eni kısa olduğu için yetmedi. Ben dedim ki yapacağım. İlla da yapacağım. Bu anda sizlerle paylaşmak istedim aslında. Şöyle iplerle alttaki çivilere orayı germiş bulunuyorum. Ayakları var ama siz şu anda onu görmüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle ayaklı iki kısmı da. Şimdi bu videoyu çekmemin en büyük sebeplerinden birisi de
Instagram'da beni takip edenleriniz varsa belki bilirler. Sürekli böyle bir şey paylaşıyorum. Hah çıta falan. Hah işte workshop'a gittim bilmem ne. Bu yüzden bana çok fazla soru geldi. İlk önce böyle bir anlatayım istedim. En çok tabii merak edilen sorulardan birisi de ne kadar aldın, makineyi nereden aldın, nasıl aldın? Ben arkadaşlar makinemi, Tufting makinemi Amazon Türkiye'den aldım. Az önce de söylediğim gibi. Bu arada set halinde aldım. Yani tufting makinesi, projeksiyon makinesi ve üzerini böyle biçme makinesi, tıraş ve hayvan makinesi, hayvan tüy makinesi olarak geçiyor ismi makinemin. Bu 3 makineyi 5200 liraya aldım ama tabii dolar kurundan dolayı hepsi sürekli artış gösteriyor. O yüzden net bir şu anda fiyat vermem asla mümkün değil. Makinalarımı da size göstermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu projeksiyon makinesi şöyle bir şey. Her yerde zaten yabancıların videolarını falan izliyorsanız bunu görüyorsunuzdur. Çözünürlüğü öyle mükemmel işte falan değil ama iş görür. Görüyor yani görecek diye umuyorum. Şöyle kutuyu açtığımda da şu şekilde makine poşete sarılmış halde adaptörü ve şöyle bir kablo geliyor ama bu işimize yaramıyor. Bunun yanında mutlaka bir HDMI kablo edinmeniz gerekiyor. Bunun görüntülerini ben akşam aldım. Akşam tabii daha net gözüktüğü için gece kullandım. Gündüz denemedim açıkçası. Hatta onun görüntülerini de şöyle köşeye sıkıştırayım ben konuşurken ki görün. Bunu toparlıyorum. Gördüğünüz gibi hani çözünürlüğü mükemmel değil ama biz sadece yansıtıp çizim yapacağımız için ve uygun fiyatlı bir projeksiyon makinesi olduğu için fiyat performans buna okey tamam diyebiliriz. Bunu biçme makinesi diyorum. Benim için bu biçme makinesi. Belki başka bir adı vardır. Bu böyle çantalı mantalı geliyor ama ben açtım bir daha kapatamadım. Çünkü içinden o kadar çok şey çıkıyor ki arkadaşlar. Dediğim gibi çoğunu kullanmıyoruz. Ama hani bu diğer alanlarda da kullandığı için işte hayvan tıraşı, normal insan tıraşı vesaire. Şöyle bir makine geliyor. Bu makinede de halının üzerindeki işte o en son rötuşları yapıyoruz. Direkt böyle fişe takıp kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar workshop'ta yaptığım muhteşem eserimi de şöyle sizlerle paylaşayım. Yani ben yapabiliyormuşum aslında da evde ilk denediklerim hani yanlış yollarmış. Yolunu bulduk diyelim. Bu arada çok bu arada diyorum. Çok böyle konudan konuya da atlıyorum gibi oluyor ama bir tane şey gördüm. YouTube'da yine böyle bir short videosu gördüm. Amerika'da işte workshop var. Tufting workshop'ı. Türkiye'de olsa tutar mı vesaire yazıyor. Türkiye'de var arkadaşlar yani buradan hani bu yok acaba var mı ya da çok fazla yaygın değil şu anda ama yavaş yavaş yayılıyor gibi ben bunu hissediyorum. Yok diyorsanız var, gidebilirsiniz. Kadıköy'de de var. Kadıköy'de Marmara Sanat, o da hatta arkadaşımın yeri. Onun da yaptığını ben tabii bu workshop'a gittikten sonra öğrendim. Bir de az önce yanlış söyledim adını. Hello Market değil, Hello Mirket. O da sürekli Gülcan Hanım da düzenliyor ya da başka yerler varsa da var. Workshop'lara katılıp böyle bir halıya sahip olup eğlenceli birkaç zaman geçirip güzel aktivitede bulunmuş olabilirsiniz bence. İlla hani hemen alayım demenize gerek yok. Bir deneyin bakalım sevecek misiniz? Sevmeye de bilirsiniz çünkü. Birazcık sabır işi diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şöyle fişe takıp kullanabilirsiniz. İçinden yine şöyle bir yedek başlık çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Bunu asla ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yorum yazarsa bana çok mutlu olurum. Bunu görmüştüm. Bu da bunu sabitleyip hani halının böyle girdi çıktı olmasın, düz tıraş edelim diye kullanıldığını tahmin ettiğim bir aksesuarı. Ve şöyle yine bu herhalde numaralandırma tıraş vesaire yaparken diye kullanıldığını tahmin ettiğim iki tane farklı başlığı geliyor. Bu makinem de bu şekilde. Ve gelelim makinamıza. Bu da arkadaşlar böyle bir kutu içerisinde geldi bana.
İçinden yine kitapçığı çıktı. Şöyle bırakıyorum. Hatta düşürdüm. Şimdi şöyle vidalardan oluşan ve ip geçirme aparatı olan, yani bu çok önemli değil, bir tane tel, öyle diyebilirim. Şöyle bir poşette aksesuarları var. Onun haricinde makinem biraz ağır bu arada. Şu şekilde gördüğünüz gibi, mühendislik harikası diyorlar buna. Böyle her şeyi ortada, içi dışı bir makine diyebiliriz. Bunun şuradaki şu tutma yeri demonte olarak geliyor ama o kadar kolay ki. Yani şöyle her seferinde çıkarıp takabilirsiniz. Şöyle döndürülerek takılıyor. Şöyle bırakayım elimde. Şu şekilde. Bakın şurada bir açma kapama tuşu var. Tetik diyorum. Tetiği var. Böyle. Bunun kablosu da 3 şekilde geliyor. Şöyle bir bırakayım elimden makinemi. Adaptöre bağlı bir parça üzerinde zaten. Ama adaptörün burası boş. Buraya da ek bir kabloyu burada var. Ucu yine şöyle. Bunu takıyorsunuz. Daha sonra fişe takıp kullanıma hazır hale geliyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi anlattım. Ve bu arada tafting ile ilgili çok fazla hala merak ettiğim şeyler var. Hani siz de merak ettiğinize eminim ama birlikte bulacağız. Nerede, nasılmış, neymiş, neyin nesiymiş hepsini çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çünkü ben bu yola baş koydum. Yine dediğinizi duyar gibiyim. Gün geçmiyor ki Demet yeni bir hobi edinmesin. Bunları hep söylüyorlar. Yeter artık, bir dahaki oyuncağın ne olacak? Seviyorum yani. Seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. Hoşuma gidiyor. Beni mutlu ediyor. Şimdi de halı dokuyoruz. Bakalım yani neler yapacağım, gerçekten inanılmaz merak ediyorum. Merak etmeyin, siz de bunların birçoğuna şahit olacaksınız. Şunu da şöyle şimdilik kenara alıyorum. Bu şekilde aldım, ettim, ne yaptım, ne ettim. Hepsini anlattım. Bu arada şimdi tafting makinesi almakla bitmiyor. Eğer gerçekten, bir bırakayım şunu. Eğer gerçekten hani ben tafting yapmak istiyorum diyorsanız bir tık maliyetli. Makineyi aldığınızı düşünün. Bu çıtalar benim komşum yaptı ama bu arada tekrardan Hello Market dediğim Gülcan Hanım'ın eşi kendi atölyesine bunları yapıp satıyor. Direkt satın da alabilirsiniz. Benim gibi muhteşem bir komşuya sahip olmayabilirsiniz bu konuda. Tahtaları aldık diyelim ki. Kumaşı aldık. Yün desen, hani ben de gerçekten yün cenneti. Biliyorsunuz zaten daha önceki örgü yapım videolarımdan vesaire de bir gardırobumun içi full yün. Bu yüzden bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Yünü var. Ekstra arkası için tutkallıyoruz arkadaşlar. Tutkal alıyorsunuz ve tutkalın üzerine yapıştırmak için tekrar bir kapama, nasıl neyle kapatmak istiyorsanız, cendere bezi, bazıları yine kullanıyor. Ay söyleyemedim. Keçe ve deri kullananlar da var. Bunları kapattınız diyelim. Ya bunları kapattıktan sonra etrafına elle overlock geçmeniz gerekiyor ya da halıların kenarında olan ekstrafor denilen bir malzeme diyelim. Malzemeyle bunu tekrar kullanmanız gerekiyor. Ama yani bu arada yapılan tafting halıların satıldığı zaman da inanılmaz fiyatlara satılıyor. Gerçekten hem büyük maliyetli yapılıyor halılar hem de gerçekten büyük el emeği diyebilirim bu konuyla alakalı. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda hemen şu kasnağın üzerindeki, yani şu an gözükmüyor, muhtemelen gözüküyor mu bilmiyorum. Bu arada kalem de bulamadım evde. Yaptım. Fosforlu bir yeşil kalemle çizdim. Bilmiyorum belli oluyor mu buradan siz bakarken. Hemen bunun üzerine çizdiğimi ben dayanamayacağım yine tabii ki de. Yeni kumaşlarım gelmeden yapmaya başlayacağım. Ve bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Muhtemelen
yine önümüzdeki hafta bu kasnağımda neler yaptım ya da yapamadım mı bilemiyorum. Yaparım herhalde diye düşünüyorum. Bunu sizinle paylaşıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir sohbetli video oldu. Hep böyle ya konuşmazdım ya da lafı çok uzatmayayım deyip çat diye videoya geçerdim. Bu sefer de böyle bir konuşayım, kaynaşayım sizlerle istedim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimi açmayı unutmayın. Ve tabii ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada Demet, hani biz sana aboneyiz ama hemen seninle iletişime anında geçmek istiyoruz. Anında sormamız gereken şeyler var ya da işte ben de Tafting'e başlamak istiyorum ya da ben de başka bir konu vesaire derseniz de hemen Instagram'dan yazın. Telefon hep elimde arkadaşlar, muhtemelen hemen cevap veririm. Instagram adresini de şöyle köşeye bıraktım. Tekrardan çok öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Tafting videolarım yakında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.